Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizleri çocukluğunuza götürecek harika kıvamıyla anne keki hazırladım. Bu kek mutfağınızı mis gibi kokutacak ve sizi çocukluğunuza götürecek. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz anne kekinin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak kekimizde kullanacağımız cevizi hazırlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı cevizi poşetin içerisine koyuyorum. Ben cevizleri rondodan geçirmiyorum. Daha irili parçada olması için bu yöntemi kullanıyorum. Buzdolabı poşetine cevizleri koyduktan sonra bıçağın arka kısmıyla cevizleri eziyorum. Böylelikle iri parçalı ceviz elde etmiş olacağız. Cevizleri hazırladıktan sonra kasenin içerisine koyuyorum, kenara alıyorum. Hazırlamış olduğum kasenin içerisine 1,5 su bardağı toz şekerini ekliyorum. 4 adet yumurtayı şekerin üzerine koyuyorum. Mikser yardımıyla şekeri ve yumurtayı iyice köpürünceye kadar karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli. Eğer şekerinizi ve yumurtanızı güzel çırparsanız kekiniz daha süngerimsi kıvamda olur ve daha güzel kabarır. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Şekeri ve yumurtaya mayonez kıvamını aldırdım. Kıvamının tam olarak böyle olması gerekiyor. Daha sonra kek harcının içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Yumurtanın ve şekerin köpüğünü fazla söndürmeden sadece 1 dakika boyunca bunları çırpıyorum. Bir dakikanın sonunda mikseri kek harcının içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra artık spatula ile devam edeceğiz. Böylelikle kek harcımızın havasını söndürmeyeceğiz. Tarifimde 3,5 su bardağı un kullandım. Unu eleyerek havalandırıyorum. Sizler de ununuzu eklerken eleyerek ekleyin. Böylelikle ununuzu havalandırmış olursunuz ve kekiniz daha güzel kabarır. Hiçbir karıştırma işlemi yapmadan kek harcımızın içerisine 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı karbonatı ekleyerek bunları da eliyorum. Kek harcımızı spatula yardımıyla alttan yukarıya doğru gelecek şekilde karıştırıyorum. Bu arada bu kek tarifinde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kekinizi isterseniz bu şekilde karıştırdıktan sonra tepsiye koyup pişirebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi biraz daha zenginleştirebilirsiniz. Kek harcımızın kıvamı oldukça güzel oldu. İçerisine yarım su bardağı kuru üzümü ekliyorum. 1 su bardağı ezmiş olduğum cevizin yarısını ekliyorum. Diğer yarısını da üzerinde kullanacağım. Koymuş olduğum malzemeler tamamen kek harcıyla karışıncaya kadar karıştırıyorum.
Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz keki kesinlikle sıcak fırına koyacağız. 40 santim çapındaki fırın tepsisini yağlıyorum. Ben sıvı yağla yağlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler tereyağıyla da yağlayabilirsiniz. Fırça yardımıyla da yağın her tarafa gelmesini sağlıyorum. Kek harcının hepsini tepsinin içerisine boşaltıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kek harcının tamamını tepsiye boşalttım. Tepsiyi tezgahın üzerine şöyle bir vuruyorum. Böylelikle kek harcının içerisinde oluşmuş olan hava kabarcıklarını da söndürüyoruz. Kalan cevizi kek harcının üzerine döküyorum. Daha önceki videolarımda anne kekinin sade olanı da mevcut. İçerisinde üzüm ve ceviz olmayan anne kekinin tarifini oradan bakıp yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz keki sıcak fırınımıza götürüyoruz. 30 dakika boyunca fırınımızın kapağını açmadan 170 derecede pişiriyoruz. 30 dakikanın sonunda kürdanı kekin üzerine batırıyorum. Kürdanda hiçbir hamurlaşma yok, kekimizin piştiği anlamına geliyor. Artık kekimizi fırından çıkartıyoruz. İlk sıcağı çıkar çıkmaz kekimizi keserek servis edeceğiz. Bu aşamadan sonra kekinizi istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben kare olacak şekilde kestim. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir konu olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de bu leziz anne kekinin iç dokusunu göstermek istiyorum. Pofur pofur kabaran süngerimsi kıvamda gerçekten çok lezzetli anne kekimiz oldu. İçerisine koymuş olduğumuz üzüm ve ceviz sayesinde de zenginleştirdik. Bu leziz anne keki tarifini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz tarifimizin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.